Pet kullanacağım. Pet gördüğünüz gibi. Buraya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ağır çiziklere yönelik çalışmalar nasıl yapılır onunla ilgili bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi yanımda çok ağır çiziklere maruz kalmış bir araç var. Bazı arkadaşlarımız bize resim atıyor. Aracımda çok yoğun çizikler var. Bu yoğun çizikleri alabilir miyiz? Bunun benzeri bize sorular oluyor. Biz de aşama aşama böyle bir çiziğe karşı nasıl bir müdahale yapabiliriz? Çizikler nasıl alınabilir? Başından sonuna kadar bölgesel çalışma yaparak sizlere neyin ne olduğunu açık açık anlatmaya çalışacağım. Allah'ın izniyle de buradaki çiziklerden tamamen kurtulacağız. Bunu söylemek istiyorum. Biz bu araca kil uygulaması ve demir tozu uygulaması aracı yıkarken yaptık. Aracımızı kuruladık, hazır hale getirdik ve şu anda polisaj işlemine geçeceğiz. Bu polisaj işleminde böyle bir yüzey gördüğümüzde ilk başta keçe kullanmayı biz öneriyoruz. Zaten bunun dışında da normal petlerle girmeye çalışırsak bu çizikleri almamız biraz zor olur. Yani boşu boşuna patinaj yapmış oluruz. Ondan dolayı rotary makine ile birlikte keçe ile bir giriş yapacağız. Şimdi buyurun hep birlikte görelim, başlangıcı yapalım. Şimdi keçemizi temizledik. Kullanmış olduğum bir keçe var. 150'lik demiş olduğumuz keçelerden kullanıyoruz. Ve rotary makine ile birlikte DeWalt'ın. Şu anda bir giriş işlemi yapacağız. Pasta olarak da kalın çizikler için olan bir pasta kullanacağım. Burada söylemek istediğim bir şey var. Genellikle sanayi ortamında çalışan arkadaşlarımız bu pastaları alırlar böyle. Pat 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 her tarafı bu pastalardan yaydırırlar. Yani bu kaputun neredeyse %80'i pasta olur. Çünkü kullanmış oldukları pastalar çok ucuz ve ne kadar fazla pasta sıkarsak o kadar hızlı aşındırma yaparız mantığıyla, o kadar da hızlı çizik alırız yolundan gittikleri için aracın burada maalesef boya sağlığını düşünmüyorlar. Benim size burada önerim, polisaj işlemi yapılırken kullanacağımız pasta şu kadar benim için yeterli. Şimdi bölgesel olarak çalışacağım. Aracı biraz aşağıya indireyim. Bismillah diyelim. İlk başta yaydırma işlemi yapıyoruz. Bu arada bir şey daha göstermiş olalım. Keçemizin tam oturmamış olma durumu var şu anda. Bundan dolayı eğer bunu yapmazsak, yani ortalamayı iyi yapmazsak bunda bir çalkalanma durumu söz konusu oluyor. Ondan dolayı bunu iyice bir yapıştıralım. Bu şekilde bir yaydırma işlemi yapıyorum şu anda yavaş yavaş. Kendime ben sadece şu bölgeyi belirledim. Çalışmanız daha iyi olur. Tabanı düz bir şekilde basarsanız eğer bir problem yaşamazsınız. Bu şekilde bir baskı yapmadığınız sürece burada herhangi bir problem kolay kolay olmaz. O kadar da korkmayın. İlk kat işlemimizi bitirdik. Dediğim gibi burada bir 3 aşamalı bir işlem yapacağız. Bakın, aracın yüzeyinde gördüğünüz gibi keçenin bırakmış olduğu hasarlar var. Onu size göstermem biraz zor. Şu şekilde görebilirsiniz. Yani bunlar keçenin bırakmış olduğu hasarlar. Bunlar gördüğünüz gibi.
Bunları ara kat atmadan alamazsınız. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi tamamen hologramdan oluşan. Hani dışarıda görüyorsunuz ya, işte böyle keçeyi atıp bırakıp gönderiyorlar. Şimdi biz buna ikinci bir işlemimizi yapacağız. Hemen o işleme de geçelim. Orbital makina. Flex XFE 715 15 salınımlı bir makinedir. Ve şöyle bir ped kullanacağım. Pedimi temizledim. Şu anda herhangi bir problem yok. Buradaki asıl amaç keçenin arkasından kalmış olan ufak tefek ince çizikler ve keçenin bırakmış olduğu o hasarı ortadan kaldırıyoruz. Bazı çizikleri görebiliyorsanız üstünde devre arttırıp kısa alanda şu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Tüm kapıya devam ediyorum şimdi. Ara katımızı da attık. Bezimizi de değiştirdik. Şu şekilde bir kontrol yapalım bakalım. Ne olmuş, ne bitmiş. Durum bu şekilde şu an için. İyi silmediğimden kaynaklı bazı bölgeleri hafif dalgalanmaları görebilirsiniz. Çok az bir ufak tefek kılcal çiziklerimiz olabiliyor. Ama bu arabanın gerçek hali gerçekten çok kötü durumdaydı. Burayı da yaptık, şu anda gösteremiyorum da. Eski halini biliyorsunuz. Şimdi de finish işlemine geçeceğiz. Şimdi de tabanımızı çıkarttık. Yumuşak bir finish pedimiz. Bunlar çok yumuşaktır. Böyle pamuk gibidir. Şimdi de bununla birlikte bir anti hologram demiş olduğumuz finish işlemine geçeceğiz. Bunda da hiç o kadar fazla yüksek devirlere gerek yok. Biz zaten şu yapmış olduğumuz ikili aşamada aracın yüzeyini tamamen hazır hale getirdik. Ama yine biz finish işlemi, anti hologram, yani aslında ikinci aşamada yapmış olduğum işlem sonrası güneşin altında dalgalanma görmeniz biraz zor. Çünkü biz bunu da pedle ve orbital makineyle yaptığımız için bundaki o salınım, dalgalanma dediğimiz olayı ortadan kaldırıyor. Ama biz yine de son finish işlemini yapıyoruz ve finish için anti hologram denilen pastalardan kullanıyoruz. Bu şekilde hiç bastırmadan çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bir kontrol yapmamız gerekiyor. Bunu da çoğu yer yapmıyor. Şimdi silelim. Arkasından da alkol ile, İPA ile, izopropil alkol, bununla bir temizleme işlemi yapacağız. Sonradan sonuca bakalım. Evet arkadaşlar, durum bu şekilde. Önceden nasıldı, şimdi nasıl görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir sonuç bırakmış durumda. Evet, şimdi alkol testimize geçelim. Bezimize alkol uyguluyorum ve buraya bu şekilde sürerek, bastırmadan şu bölgede bir çalışma yapıyorum. Gayet güzel, herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir hasar yok. Gayet cam gibi şahane görüntü.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bazı arkadaşlar, müşterilerimiz özellikle bu işlemleri yaptığımız zaman, onlara bir fiyat verdiğimiz zaman kampanya adı altında veya merdiven altı yapılan yerlerdeki fiyatlarla kıyaslama yapıyorlar. Arkadaşlar, gerçekten oralarda yapılan polisaj işlemleri bu şekilde hummalı, dikkatli ve özenle yapılmıyor. Alkol uygulaması yapılmadan bir seramik uygulaması yapılıyor. Kullanmış oldukları pastalar çok örtücülük özelliklerine sahip ve wax içerikli ürünlerin üzerine temizleme yapmadan seramik kaplama uygulaması yapıyorlar. Ve bu da bir süre sonra bu seramiğin kolayca araç yüzeyinden gitmesini sağlıyor. Çünkü saça temas etmeden aradaki aslında bir katmanı yapılıyor ve bu da seramiğin ömrünü kısaltıyor. Yapmış olduğumuz işlemleri görüyorsunuz. En iyi şekilde, fazla zarar vermeden. Ondan dolayı siz de seçimlerinizi yaparken lütfen ama lütfen güvenilir yerlere emanet edin. Araçlarınızın ölçümlerini yapmadan araçlarınıza başlıyorlar. Araç bir an önce çıksın, daha fazla araç yapalım mentalitesiyle araç aldıklarından dolayı maalesef özen göstermiyorlar. Lütfen ama lütfen araçlarınıza değer verin. Aksi takdirde araçlarınızın muhtelif yerlerinde açılmalar, yanmalar, mikron düşüklükleri ve dahası başınıza gelecektir. Ondan dolayı seçimlerimizi iyi yapalım. İstemiş olduğunuz bazı videolar varsa bununla ilgili de yorumlara belirtin. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Elimizden geldiği kadarıyla burada hem nasıl iş yaptığımızı ve bu işe yeni girecek arkadaşların neler yapmaları gerektiğiyle ilgili de burada videolar çekmeye çalışıyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.